kendini iyi şeylere layık olarak hissetmeyen, ezik hisseden ya da kötü şansın, kötü kısmetlerin onun takip ettiğini zanneden kişiler dünyayı yeteri kadar onaylamayan kişiler. Neden dolayı diyelim ki çeşitli şekillerde alışveriş yaptığın yerlerde bir hileyle, olumsuz bir davranışla ya da ederinin üzerindeki rakamlarla karşılaşıyorsun. Hiçbir şeyden eğer biz hariç değilsek, öyleyse bu seyrettiğimizin içerisinde de biz olmalıyız. Ağaçlar, bitkiler, çiçekler, insan ırkının, türünün kız kardeşleridir. Hayvanlar ise erkek kardeşleridir. Bizler hayvanlara zarar verdiğimiz ölçüde kendi erkek kardeşlerimiz, kendi ruhsal geleceklerimize bir zarar verir ve bunun da karşılığını alırız. Çok büyük bir kesim inançlarını satabilir. Çünkü inanç ikna ile oluşan bir şeydir. Fakat kimse imanını satmaz ve satamaz. Evet, merhabalar sevgili dostlar. Hepimiz hoş geldik. Bugün her birimiz için çok faydalı ve kıymetli bir konuyu birlikte konuşacağız, sohbet edeceğiz. İyisine layıksın. Her birimiz iyisine layığız ama bunu birlikte anlamak üzere sohbet edeceğiz. Gerçekten hayatımızdaki iyileri, iyisini istiyor muyuz? Nelerle buluşuyoruz? Buluştuklarımızdan memnun muyuz? Ve bununla ilgili hem sohbetler yapacağız ve hayatımızdaki iyilikleri arttırmak üzere, iyiye yoğunlaşabilmek ve konsantre olmak üzere bazı böyle noktaları biraz daha odaklanacağız ve birlikte açacağız. Açtıkça böyle daha hoş, lezzetli konu ve sohbetler içerisinde olacağız. Şimdi dostlar, her birimiz bugünkü çalışmamıza hoş geldik. Evet, şimdi sizleri de görüyorum. Sorularınızı vesaire de bunları da tabii yanıtlayacağım. Bugünkü konumuz iyisine layıksın konusu. Ve şimdi iki tane konumuz var. Bunlardan bir tanesi İzmir'de bir kahvaltı programımız olacak. Eylül'ün son pazarı. Ve bununla ilgili de sizlere şimdi link çıktı zannediyorum. İzmir'de çünkü belli bir yoğun kontenjanımız oluyor. Birçoğu zaman sevgili İzmirliler salonlarımızı doldurduğu için çok kısa bir zaman içinde kahvaltı programımız kapanıyor. Bir tanesi evet o bal ye diyen evet sağ olsunlar balla yiyelim. Şöyle ki Ankara'da bir program yapacağız. İstanbul'da bir program yapacağız. Eylül ve Ekim aylarında sizlerle sohbet ve çalışmalar yapacağız. Bu seferki isim o anki gelenlerin enerjisiyle oluşacak. Onun için İzmir'de demiyorum ki şu konuyla ilgili bir kahvaltı yapıyoruz. O gün geldiğimizde kim ne ihtiyaçtaysa o anki sorular, haller, durumlar bir anda açacak. Ben de Bursa'yı çok istiyorum. Bursa ve Antalya inşallah vaktiyle yapacağım. Bodrum'a zaten sık sık geliyoruz. Bodrum'da da şöyle bir yine Eylül başı falan gibi böyle bir toplanırız hayırlısıyla. Kısmetse Kars'a gidiyoruz. Kars'taki dostlarla buluşacağız. İzmir var. Evet İzmir Eylül'ün son pazarı. Eylül ayının son pazarında herhalde arkadaşlarımız şu anda yayınladılar ve İzmir'e geliyoruz. Ondan sonraki sistemde ise Ankara var, bir tane İzmir var. Şimdi ona göre vaktiyle birçok yerde olacağız yine. Sevgili dostlarımızın çağırdığı herhalde ayın 7'sinden sonra Kars'tayız. Kars'tan sonra nerelere geçeriz tam şu anda bilmiyorum ama evet İzmir kahvaltı bakan hemen arkadaşlarımız yayınladılar. Bazı kişilere biraz cızırtılı gidiyormuş ses. Ee, Kısmet. Evet. Şimdi dostlar gelin bugünkü şimdi bir de tabii ki kampımıza sürekli kontenjan arttırıyoruz. Bir tane
Kasım kampımız var. Marmaris'te aydınlık ile karanlığın dansı. Ve orada da çok güzel tatlı lezzetlerle buluşacağız. Ve tabii aslında her ne kadar çok sıcak günler olsa da e, konular, gündem ve enerjiler de çok sıcak. Bu sebepten dolayı her birimizin ayaklarımızı yere sağlam basmamız, doğru şekilde topraklanarak, köklenerek e, yaptığımız çalışmaların bilgisiyle olayları, dünyayı seyretmeniz çok önemli. Yani hiçbir ülke, hiçbir sistem hani şu şöyledir, böyledir demeyin. Her bir şey yenileniyor olacak. Her bir şey sizin hayrınıza ve faydanıza iyileşiyor olacak. Evet, kampımız var. Kampımız nerede? İşte çocuk kampı var 2 tane. Bir çocuk kampı, bir genç kampımız. Onların kontenjanları doldu. Bunlar Ağustos ayı içerisinde, Kasım ayı içerisinde de aydınlık ve karanlığın dansı, eril ve dişil enerjisi döngülenmesinin kampını yapıyor olacağız. Ve bu konuyla ilgili bu atölyeyi izleyen dostlarımızı sadece alacağız ki daha ilerilere, daha derinlere, daha içerilere doğru gidelim. Almanya'da büyük ihtimalle evet Köln yakınlarında bir kampımız olacak. O da önümüzdeki sene Haziran'da. Vaktiyle her bir tane yani talep eden yerlere geleceğiz. Doğu ile ilgili böyle bir genel turumuz olacak. Orada da birçok dostumuzu ziyaret ediyor olacağız. Hadi gelin iyisine layıksın diyelim ve başlayalım. Şimdi sevgili dostlar, bugüne kadar seyrettiğiniz hayat her birinizin onayıyla, imzasıyla, ifadeleriyle, talepleriyle, dilekleriyle ve kendi potansiyelinden yansıttıklarıyla oluştu ve oluşmakta. Şimdi sadece bu cümleyi doğru bir şekilde hazmeden için dünya okulunun %50'si bitiyor. Sadece bu cümleyi bir idrak edenimiz için. Ve bir adım daha atıyoruz. An be an her birimiz hayata kendimizden yansıttıklarımızı seyrediyor ve seyrettiklerimiz kaderimiz, hayatımız oluyor. Peki seyrettiğimizden neden bazen memnunuz, neden bazen memnun değiliz? Neden kötü, olumsuz diye nitelendiriyoruz ve bazen evet tam da istediğim gibi diyoruz? Yani her biriniz şu ana kadar layığınızla buluştunuz ve layık olduğunuz bir hayatı yaşıyorsunuz. Sadece siz değil, hepimiz. Öyleyse ne acıyacak kimse var, ne çok gözle büyütecek kimse var, ne aşağıda görecek kimse var. Her biriniz kendinize layık gördüğünüz hayatı yaşıyorsunuz. Şimdi bugün çeşitli şehirlerdeki dostlarımla bazı konuşmalar yapıyorum. İşte Urfa, Antep o bölgelerdeki dostlarımla diyorlar ki Türkiye'nin en fazla margarin ithalatı ve işte diyelim ki satın alan yerlerinden bir tanesi burası. Ya diyorum orada nasıl olur? İnsanlar tereyağı kullanıyor, sade yağ kullanıyor. Tamam zaten işte onun için diyorlar. Yani neredeyse çok büyük bir çoğunluğu diyelim ki tereyağlarının biliyorsunuz erinik halde yapılan sistemi sade yağ ve içlerine çok bol miktarda margarin karıştırıyorlar. Şimdi Kars'ta şimdi tabii ki birçok yerlerde ya da Türkiye'nin dört bir tarafında biliyorsun İbn Sina Akademi Şifa Vakfı olarak atalık tohumlar, buğdaylar gönderiyoruz. Ve oralarda ki dostlarımız şunu söylüyorlar. Ya biz diyorlar kendimize dahi bazı ürünleri alırken sakınıyoruz. İçlerine çok fazla hileler var. İnsanlar para kazanmak için çok fazla farklı farklı numaralara e, yelteniyorlar ve insan sağlığına zarar verecek birçok şeyi hani A satıyorum derken B satıyorum diyerek çeşitli şekillerde hani böyle hileler yapıyorlar. Tabii ki Allah hepimizi korusun. Hem böyle alışverişlerden hem böyle kişilerden hem de fakat bir taraftan da
o kadar yüksek sayıda ki yani neredeyse 10 esnaftan 9'u gidiyor. İşte o bir tanesiyle buluşalım. İnşallah o doğru kişilerle de buluşan olalım. Peki bunu ne için yapıyorlar? Yani birçok yerde diyelim ki işte fahiş fiyatlar kullanılıyor. Birçok yerde bakıyorsunuz ederinin çok üzerinde ya da işte kalitesi zayıf, sağlığa uygun olmayan bir sürü şeyler yapıyorlar. Şimdi bunun sebebi madde almak, para almak, para kazanmak. Ama diyelim ki sizin sağlıklarınıza da zarar verecek bir şey yapıyorlar ve diyorlar ki sen değersizsin ve ben sana değersiz bir şey sunuyorum. Değer alacağım, senden bunun aslında iyisinin parasını alacağım ama sana olumsuz, kötü ve değersiz olanı sunacağım. Peki neden dolayı sen buna layıksın? Neden dolayı aldığın ürünlerin bir kısmı değersiz? Neden dolayı diyelim ki çeşitli şekillerde alışveriş yaptığın yerlerde bir hileyle, olumsuz bir davranışla ya da ederinin üzerindeki rakamlarla karşılaşıyorsun. Şimdi evet vicdansızlık diyenler var tamamdır ama ben neden karşılaşıyorum diye sormamız önemli sevgili Arzu. Yani bizim seyrettiğimiz bu filmde, bu dünyada neden dolayı insanlar işte diyelim ki hani 3 kuruş para için, madde için, dünya için, hırsı için senin, benim ya da bizim sağlıklarımızı hiçe sayarak bize daha değersiz bir ürün yedirmeye çalışıyorlar. Burada senin benim payım nedir? Yani hiçbir şeyden eğer biz hariç değilsek, öyleyse bu seyrettiğimizin içerisinde de biz olmalıyız. Evet, geleceğiz oraya sevgili Oğuzhan. Çok güzel söylemişsin. Geleceğiz oraya da. Şimdi insanlar kendi değerini sadece parayla biçtiklerinde işte bu sefer birçok yerde karmaşalar meydana geliyor. Şimdi gelin hep birlikte bir test yapalım. Ve aslında bildiğimiz ama kendimize açık etmekten kaçındığımız bazı olayları görelim. Şimdi bugün toplumumuzda birçok kesim var ama ikiye ayrılmış iki tane kesim var. İki tane %50 var diyelim. Bir tanesi hani daha böyle dini otoritelerle, dinsel sistemlerle dünyayı, ülkeyi idare etmek isteyenler diyelim. Bir tanesi de bunun tam tersi daha seküler, daha dünyevi sistemlerle ülkeyi idare etmek diyelim. Şimdi bu iki kesime de iki tane soru soralım. İki tane öneri getirelim. Ve sonuçlarını her biriniz içinize tartın. Ve bu göreceklerinizi aslında biliyorsunuz ama sadece kulaklarınıza duyuruyor olacağım. Şimdi bir kesime diyelim ki arkadaşlar Avrupa Birliği her birimize 5.000 euro Türk vatandaşlarına bir para verecek. Biz bu 5.000 euroyu aldığımızda işte din nedir, işte ezan nedir, cami nedir unutacağız. Paramızı alacağız, yiyeceğiz, kullanacağız, harcayacağız, zengin olacağız. Her ayda bu para gelecek. Yeter ki yoldan çıkmayın. Seçim yapılacak ve işte diyelim ki tüm o dini, manevi esasları bıraktıklarında her türlü ekonomik konfor onların önüne konacak ve her ay 5.000 eurolarını alacaklar. Yüzde kaçı buna evet der, yüzde kaçı hayır der. Şimdi bunun tam tersine gidelim. Arkadaşlar, halifelik ilan edildi. Tüm İslam ülkeleri Türkiye'ye para verecek ama şer'i hükümlere göre yönetilecek ve her vatandaşa yine her ay 5.000 euro
Maaş bağlanacak. Herkes ekonomik rahat ve konfor içinde yaşayacak. Her türlü işi halledecek. Herkes içeride istediği her türlü şeyi yaşayacak. Ama sistem böyle yönetilecek. Oylamaya sunuyoruz. Ve bu her iki sonuçta da paranın kazandığını göreceksiniz. Ve görüyorsunuz da. Yani insanların değerinin neredeyse çok büyük bir ölçüde paraya, maddiyata ve dünyaya dayalı olduğunu görüyorsunuz. Bir tarafta hani din, iman, bilmem ne diyenler de parayı gördüklerinde gevşediklerini ya da bunun tam karşısında olmaz öyle şey, özgürlük, işte demokrasi bilmem ne diyenlerin de parayı gördüklerinde gevşediklerini belki birçoğunuz içeride gördünüz. En azından %90'ların çok çok ötesinde. Bakın. Hani kimi tercih ettiğimiz değil, her ikisinde de aslında oltaya gelenlerin ne kadar çok olduğunu görürsünüz. Peki öyleyse seni yöneten güç ne? Senin ideallerin ne? Senin için maneviyat ne? Senin değerin ne? Senin inandığın ve anladıklarının değeri ne? Şimdi ülkenin sadece Türkiye için değil bu. Gidelim Arap ülkelerine, gidelim işte İran'a, gidelim işte Avrupa ülkelerine. Birçok ki zaten Avrupa en baştan bunu ne yaptı? Aldı ve kabul etti. Yani belli bir dönemdir Avrupa'ya belli bir para veriliyor. Halka dağıtılıyor. Sömürgelerden gelen paralar susuyorlar. Yani işte diyelim ki Afrika'da bir sürü insanın ölümüne göz yumuyorlar. Şimdi burayı görmemiz ve buralara uyanmamız çok önemli. Herhangi bir kişi için, bir kesim için iyi ya da kötü demiyoruz. Önemli olan bizlerin hayat içinde uyanması, bizim fark edebilmemiz. Yani dışarısı böyle bak paraya tav oluyorlar, birini kazıklıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Ben ne yapıyorum? Sen ne yapıyorsun? Çünkü bizim de eğer yaptığımız herhangi o binde birlik ya da yüzde birlik bir yer ve bir hal varsa benim başıma da bu hal geliyor ve dünyada bunu seyrediyorum. Bakın. Şimdi burası çok önemli. Öyleyse ben bu dünya üzerinde şimdi neye layığım? Şu ana kadar eğer layık olduklarımı yaşıyorsam, layık olduklarım şu ana kadar kabul etmem gereken ama az onayladıklarım ya da henüz yeteri kadar onaylayamadıklarımsa, öyleyse tam onaylar hale gelebilmek için layık olduğumu belirlerken kendime çeki düzen vermem gereken yerler, konular ve alanlar var. Şimdi dostlarımız, iş dışarıda değil demek ki. Fakat dışarıda gördüklerimiz, dışarıda seyrettiklerimizin bize anlattıkları var ve oralarda kendimizi iyileştirmek ve daha da kendimize özen göstermek durumundayız. Şimdi sen iyi şeylere layıksın diyoruz değil mi? Neden peki iyi şeylere layıksın? Neden dolayı iyi şeyleri alabilirim diyoruz? Çünkü öncelikle sevgili dostlar, kendini iyi şeylere layık olarak hissetmeyen, ezik hisseden ya da kötü şansın, kötü kısmetlerin onun takip ettiğini zanneden kişiler dünyayı yeteri kadar onaylamayan kişiler. Şimdi evet dünyada bir sürü küresel sistemler olabilir, operasyonlar olabilir, dünyayı çeşitli yerlere, sistemlere hazırlamak isteyen kişiler olabilir. Bunların bir kısmı gerçekleşebilir. Ama biz şunu biliyoruz ki olan ne varsa hayrımıza ve bu dünyayı yöneten, idare eden bir plan ve bir plana göre idare edenler var. Bakın. Şimdi burası altını çizdiğimiz bir yer. Öyleyse her ne oluyorsa hayra gidecek ve kim ne yapıyor görünse de bundan bizim bir faydamız olacak. Bunu ilk önce bir inanç olarak alabilirsiniz. Ama adım adım gittiğimizde bunu bir anlayışa dönüştürebiliriz.
Şimdi biraz önceki dediğimiz konuda hani iki tane soru sorduk. Bir tanesinde Türkiye'de bir tane sistem kurduk. Şer'i bir sistem. Şartlara, şeriatlara, dini esaslara dayalı bir sistem. Birçok kişi bunu kabul etti. Bir tane de tamamen bunları bıraktık. Hepsini çöpe attık. Ama her ikisinde de paramızı aldık ve bu sefer de dine tamamen karşı bir sistem kurduk. Bunun her ikisinde de aslında kişilerin inançlarıyla oynadık. Öyleyse çok büyük bir kesim inançlarını satabilir. Çünkü inanç ikna ile oluşan bir şeydir. Fakat kimse imanını satmaz ve satamaz. Buranın altını çiziyorum. Onun için dünyanın çok büyük bir kısmında iman gizlenmiştir. İmanla ilgili bilgiler hasır alt edilmiştir. Şimdi düşünün, İslam'da imanın şartları var. Şimdi o imanın şartları arkadaşlar, değil mi? Yani bize okullarda öğretileni söylüyorum. İslam'da böyle bir şey vardır da demek de doğru değil. Bize okullarda öğretilen imanın şartlarının içinde hangisi iman etmek, hangisi inanç? Bir bakarız ki hepsi inanç. İman bu değil çünkü. Çünkü bu sebeple her birimize inanmak öğretilir. İman etmek değil. Çünkü insanlar ihtiyaç duyduklarında, zora geldiklerinde, çıkarlarına geldiklerinde inançlarını satabilirler. İster ateizm olsun, ister paraya, maddeye, hatta yaratıcıya inancını para için satabilirler. Ama imanları ile ilgili herhangi bir konuda teklif dahi edilemez. Bakın. Yani senin şimdi Allah'a imanını ben kaç paraya satın alabilirim? Haşa. Alamam. Ama inancını satın alırım. Bunun gibi düşünün. Öyleyse her birinizin yapması gereken şey inançlarınızı, yani sizi fikirsel ve düşüncesel olarak ikna edilerek inandırıldığınız her türlü kavramın içerisinden imana geçebilmektir. Diğer taraftan işte biz sadece dış madde ya da işte paranın gücünün satın alabileceği şeylerle değerli olabileceğimizi zannediyorsak yanılırız. Şimdi bir arkadaşınız, bir dostunuz var. Diyelim ki bunun çok büyük serveti var. Hani hazırda 10 milyar dolar nakit cebinde parası var diyelim. Sana da her türlü yardımı da yapabilecek durumda. Her türlü işini de çözebilecek durumda. Fakat yanında ruhun sıkılıyor. Şimdi bunun yanında durmak durumundaysan bu nasıl bir alışveriştir? Buradaki çıkarın nedir? Ya da menfaatin için gönlünün ve kalbinin onaylamadığı bir yerde bulunmak nasıl bir alışveriştir? Öyleyse her birimiz değerin ne olduğunu, değerlinin ne olduğunu ve değerlenecek olan şeyin ne olduğunu bilmek durumundayız. Bu diğer taraftan hayatın, maddenin, paranın değersiz olduğu anlamına gelmez. Para da değerlidir. Fakat para sen varsan değerlidir. Para bir kullanıcısı varsa değerlidir. Ki hatta tamamen sanal olarak üretilmiş bir algı operasyonunun ürünüdür. Fakat bunu da yine bu algıyı da doğru ve iyi şekilde kullanabilen bundan bir kazanç ve kar elde edebilir. Ve bugün dünyamızda gerçekten müthiş bir algı operasyonu vardır. Bu manevi sistemlerde, dinlerde, inançlarda
alışverişlerimize, para, kazanç, şirketler, ülke, devlet, yönetimler, bunların her bir tanesinde bu algı operasyonları yapılmıştır, yapılmaktadır. Bunu dünyadaki bütün hani böyle sistemler, ne kadar böyle hani örgütlü sistemler varsa onaylamıştır ve bizler de kendimizi kandırtabilmek, test edebilmek, gelişebilmek ve büyüyebilmek için onaylamış, kendimize çağırmışızdır. Ama iş bunların içerisinde uyanarak bu halin ve durumun içinde çıkabilmektir. Kimisi bir sisteme kötü der, kavga eder ve kavganın içerisinde aslında yine o kavga ettiği takımın içinde olur. Kimisi karanlık der, karanlıkla savaşır, aslında karanlığın içinde olur. Şimdi iş ikisinin de ortasında olabilmektir. Bu dengedir. Denge esastır. Yani ne aydınlığın ne karanlığın tarafını tutmamaktır. Ne pozitifin ne negatifin tarafında olmaktan uzak olmaktır. Şimdi bazen şunu görüyorum. Ay bak onlar karanlık. Hadi şimdi biz de onlara şöyle yapalım, böyle yapalım, bilmem ne yapalım. Sen karanlığın hani böyle ne kadar güzel ekmeğine yağ sürdün. Çünkü aslında o aydınlık gibi görünen de karanlığın içindedir. Her türlü kavganın ve savaşın içinde olanlar aslında bir şekilde o halin içindedir. Öyleyse burada değerin ne olduğunu anlamak istiyorsak, değer tam dengenin ortasında ve kendi merkezinde olmaktır. Fakat bizler yaratılış itibariyle, yaratıldığımız öz ve hal itibariyle insan olarak onun suretinde vardan var edebilmenin gücüyle buradaysak, hayatı yeniden yepyeni bir şekilde inşa edebilme gücüyle buradayız. Öyleyse her biriniz hayatı, kaderi, geleceğinizi yeniden inşa edebilme özelliklerine sahipsiniz demektir. Peki bunu nasıl yaparız? Ve geleceğimizi, hayatımızı, ailemizi, dünyamızı nasıl güzelleştirebilir ve nasıl değerlendirebiliriz? Bir insan kendi değerini bilmediğinde değerlenemez. Değerlenmedikçe değerini bilemez. Değerini bilmedikçe değerlenemez. Şimdi ne kadar hadi ikisi de sanki böyle nereye gitsen kaçamayacağın bir şey gibi. Şimdi ki bu konuda bizim özellikle kendi değerini bilmek diye bir atölyemiz var. Yıllar evvel yapmıştık ve bu konuda çok da güzel sonuçlar aldık. İnsanlar, dostlar deneyimlerini anlattığında gerçekten değerlendiklerinin bize bilgisini verdiler. Şimdi burada her birimize ne kadar değer verildiğini biz hayal dahi edemiyoruz sevgili dostlar. Bir insana, buradaki herhangi birimize, yani o en geri zannettiğiniz, ileri gördüğünüz her birinize ne kadar çok değer verildiğini görmekten dahi hani böyle azadeyiz. Şimdi diğer taraftan da bu değeri görmeye biraz başlayanlar için, yani burada senin özgür iradene, yaratımına, seçimlerine, özgür iradenle herhangi bir seçimi yapabilmen üzere ne kadar çok değerli olduğunu görmeye başlıyorsun. Evet, aralarda dondu diyenler oluyor. Evet, açıldı tekrardan. Ama yine diyorum, benim şu andaki internetim çok iyi çalışıyor sevgili dostlar. Onun için kısmet. Ne kadar aktarılabilirse, ne kadar bu yayını yapabiliyorsak yapmaya çalışacağız. Özen göstereceğiz. Çünkü bir taraftan da maddenin ve dünyanın içerisindeyiz ve dünyanın içinde tabii ki madde tarafları daha güçlü olacak. Bunu da kabul ederek ilerliyor olacağız. Ama şu var ki şimdi bunu inşallah vaktiyle çok daha derin bir şekilde anlatacağım. Şimdi bakıyorlar, yani canlılık nereden geliyor? Ne oluyor da canlanıyor?
beden. İşte en son diyorlar ki ya işte beyin şöyle yapıyor, kalp böyle yapıyor, işte ruh diye zaten bir şey yok yani. Bunların herhangi bir tanesini bir şekilde kabul edemeyiz. Şimdi birçok tabii böyle kalp doktoru falan arkadaşlarla falan da konuşuyorum. Onlara soruyorum. Ya diyorum şimdi. Hani bu gereğinde kalp pili taktığınız ve o kalbe 1 voltluk böyle cıt diye bir elektrik geliyor. Bu nereden geliyor? Şimdi bu elektriği veren bir sistem var. Bir mekanizma var. Ve bu kalbi çalıştıran elektriğin gücü nereden geliyor? Ve o kalbin atışı sayesinde bütün hücrelere kan, yani kanın içinde taşınan besinler gidiyor. Ama bu sorunun yanıtını bulursan ben de diyorum sana şimdi oradaki o kıvılcımın içerisindeki ruhun bilgisini anlatacağım. Var mı? Yok. İşte burada bir sürü hani kalpçilerimiz, hekimlerimiz, doktorlarımız var. Kalbi attıran, coşturan, bedeni besleyen o kıvılcım nereden kaynaklanıyor? Maddenin hangi alanından güç alıyor da kıvılcımlanıyor? İlk atölyede bunun bilgisini vereceğim. Ama şimdi ben hepinize soruyorum yani. Varsa bir fizikçimiz, varsa bir kimyacımız, varsa bir tıpçımız, beyincimiz, kalpçimiz anlatsın. Değil mi? İşte bunun arkasındaki güç işte evet bir taraftan her şey madde. Bak diyorsun istediğimde alırım, istediğimde suyu alır içerim. Her şeyi gönlümce yaparım. Acaba ya her şeyi yaptıran güç içeride başka şeyse? Ya isteten varsa, ya yaptıran varsa, değil mi? Şimdi bir taraftan her şey ne kadar basit görünüyor ama bir taraftan hani bu kadar fizyoloji, bu kadar biyoloji, kimya, anatomi her şey var. Tamam diyoruz. Hadi bunu bize anlatın. İşte orada sana verilen değer var. O ilahi kıvılcımın içinde, o kalbi attıran enerjinin, değil mi? Şimdi kalp atmadı bitti. Yani bir bakıyorsun ki işte kısa bir zaman içerisinde beyin yavaş yavaş oksijensiz kalmaya başlıyor. Bütün hücreler işte bir sertliğe giriyor, kasılmaya başlıyor, ölüm sertliğe başlıyor ve beden öldü gitti. Biraz önce canlı olan şey nasıl oldu da kokuşmaya, çürümeye başladı? İşte burada tabii ki ruhun bilgisi ama ruhun bilgisi de ruhçuların anlattığı gibi de değil. Ya da birçok manevi kişinin anlattığı şekilde de değil. Bunu özellikle bir çalışmamızda anlattık. Neden dünyadayız? Allah ne değildir çalışmalarında bunların bilgilerini anlattık. İnce noktalarını anlattık ki şu var. Sen eğer gerçekten bu hayatın kendinin, sana verilenlerin, sana emanet edilenlerin değerini biraz biraz hissetmeye ve sezmeye başlıyorsan adım adım tıkır 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 bu sefer açılıyor. Evet, ne diyor? Vagus'a bir darbe aldın. Evet, kalp durdu. Vagus'u aldın ama yani o ateş bir kere kıvılcımlanmadı, bitti. Vagus almana da gerek yok. Hadi orada yine büyük bir ana damarı kestin. Ama bir an yani o sekteye vursa o kıvılcım, o gelen elektrik iş bitti. Yani o kalp pilleriyle vesaireyle de sadece biliyorsunuz destekleme amaçlı yapılabiliyor. Şey de değil yani tamamen o elektriği veriyorlar da demek değil. Evet. Şimdi bizler eğer sevgili dostlar bu hayat içerisinde değerimizi bilmiyorsak bunun bir sebebi ve bir kökeni var. Ve bu da bir bu dünyanın verilen ve sunulan dünya nimetlerinin, maddenin, bu madde bedenini biz değerini bilmememiz hatta buna
kibir ediyor olmamız. Ve çok basit gibi görünen ama dünyadaki en önemli insanın aşması gereken konuların başında onun için maddeye, dünyaya kibir gelir. Bu çoğunlukla daha aşağıya, daha böyle içeriye doğru süpürülür. Ve burayı anladığımız takdirde, burayı kavrayıp burayı aşabildiğimiz ya da diğer taraftan hani o iblisin yeryüzüne, dünyaya, Adem'le Havva'nın karşısına eğilmesine zorlanıp da tavsiye edilip de yapmadığı tarafı yaparız ve biz de bu sefer dünyanın karşısında dikiliriz. Burası yeryüzü sınavının en önemli noktasıdır. Bakın. Ve burayı %99'umuz aşarken çok zorlanır ve burada takılır kalır. Çünkü madde bir taraftan yavaş, hantal, ağır hareket eden, yani cevabı çok geciktiren bir yapı olması itibariyle ruhun yolunda çok atıl kalır. Ve sadece bu tarafı gören sürece de kibreder ve sadece hızlı bir şekilde sonuca ulaşmak ister. İntihar edenler de böyledir. Sürece direnir. Ya da herhangi bir konuya başlayamayanlar da böyledir. Sürece direnir. Yani maddenin ve dünyanın güzelliğini kabul edemezler. Evet, hayvanlarla ilgili olan kısmı da anlatacağım. Bu şeyde. Şimdi tabii ki biliyorsunuz hayvanlarla ilgili köpeklerimiz, kedilerimizle ilgili bazı yasalar çıkıyor. Aslında bununla ilgili direkt bir programı hak eden bir konu. Vaktiyle de yapalım. Sadece şu konuyu bilmenizde fayda var ve bildirmenizde fayda var. Köpekler özellikle eril enerjidir. Bir evin içinde köpek varsa eril enerji yani pozitif enerji artar. Eğer çok fazla düşünce, çok fazla diyelim ki herhangi bir gerilim, çok fazla diyelim ki hareket varsa da kedi enerjisi iyidir. Kedi de sakinleştirir, dinginleştirir. Çok aşırı düşünce, çok aşırı zihin yapanlara da çok iyi gelir. Şimdi köpekler, sokak köpekleriyle ilgili özellikle bazı kanunlar, bazı sistemler çıkartıldı. Şimdi bir evin içerisine köpek pozitif enerji ve zenginlik getirir. Bakın. Hani mümkün oldukça da tabii köpeğe nasıl davrandığınız önemli. Ona nasıl baktığınız önemli. Eğer köpeklere yeteri kadar zengin bakmıyorsan tabii ki o zenginlikten payını alamayabilirsin. Fakat köpek bulunduğu ortama o pozitif hareket enerjisini getirir. Şimdi ülkemizde de evet çok sayıda sokaklarda köpeklerimiz var şehirlerde. Bu ihmal edilmiş bir konudur. Doğru denetim yani özellikle hani 2000'li yılların başından itibaren yapılmayarak belki özellikle belki hani liyakatsız bir yönetim sisteminden dolayı şehirlerimizde kontrolsüz bir artış olmuştur. Belki bu desteklenmiştir. Oysa ki tabii ki yani buradaki artışın şehirlerde, kasabalarda doğru şekilde e, düzenlenmesi icap eder. Ama diğer taraftan da bir tane dahi canlıyı biz hani şimdiki adıyla ötenaziyle bilmem neyle öldürelim diyorlar ya. Bir tanesine dahi zarar veriyorsak bunun bir vebali vardır. Şimdi nüfusu kontrol etmek ayrı bir şeydir. Gidip de bir canlıyı öldürmek ayrı bir şeydir. Çünkü ağaçlar, bitkiler, çiçekler insan ırkının, türünün kız kardeşleridir. Hayvanlar ise erkek kardeşleridir.
Şimdi ve özellikle köpekler, yani pozitif enerji dediğim gibi, bu alanda bir zarar verildiğinde ülkenin zenginlikleri azalır, azaltılır. Bakın. Yani bu bir büyü ve bir sihir etkisi yapar. Ha şunu diyeceksiniz bazılarınız. Ya bu kadar köpek var, peki biz zengin miyiz? Çok zenginsiniz sevgili dostlar. Yani gelirlerinizin düşük olması zengin değilsiniz demek değil. O gelirleri de arttırabilirsiniz. Bunlarla ilgili bir sürü çalışmalarımız, programlarımız var. Yeter ki e, doğru tanımlar ve doğru tespitler yapalım. Şimdi diğer taraftan bizler hayvanlara zarar verdiğimiz ölçüde kendi erkek kardeşlerimiz, kendi ruhsal geleceklerimize bir zarar verir ve bunun da karşılığını alırız. Ve tabii ki şimdi atalar hayvan evde beslenmez diyorlar. Şimdi hayvanı rahat ettirip mutlu edeceğin ortamda besleyeceksin. Ev ya da bahçe. Bu senin kararın. Bakın. Şimdi tabii ki her birinin bir sağlık ve hijyen tarafı var. Ama diğer taraftan da hani şimdi bahçen yoksa bir köpek beslemeyi bir daha değerlendir. Ama bir evin içinde de bir kediyi besleyebilirsin. Tabii ki bahçeli evlerde olması, doğanın içinde olması çok çok daha güzeldir. Ama özellikle çocukların bu konularla ilgili özellikle bir şey vardır. Şimdi köpekse, köpek beslemekse, özellikle bahçeli evlerde, bakın, yani imkanınız ya da bir alanınız olduğunda pozitif enerji arttırıcı bir şeydir. Ama şimdi küçücük bir daracık bir odanın bir evin içinde yaşıyorsun. Köpek açık alan sever. Koşmak ister. Çeşitli alanlara gitmek ister ve dışkısını e, doğal olarak da hani eve yapması oradaki bakteri ve parazitler açısından çok doğru bir şey değildir. Onun için de hani köpek evde beslenir mi, atalarımız bu alanda bir sakınca koymuşlar. Ama bugün özellikle çocuklu ailelerin, bahçesi olan kişilerin kedi, köpek gibi hayvanlar beslemesinde fayda vardır. Bakın özellikle bahçesi olanlar diyorum. Alanları müsait olanlar. Bunları her birimiz işte çeşitli şekillerde ben de kısmetse şimdi oğluma önümüzdeki ilkbaharda bir hani hayvan beslemesi üzerine ona bir arkadaş, bir dost olarak uygun görüyorum. Hani böyle yavrular bilmem neler olduğunda ya da işte uygun sokak hayvanları işte önerilerinizi önümüzdeki Mart-Nisan ayı gibi ona mesela böyle bir şeyi uygun görüyorum. Yani erkek çocuklarda şimdi mesela hani böyle özellikle köpek enerji arttırıcı bir şey. Hani onu böyle hareketlendirecek, onun enerjisini güzel bir şekilde aktaracağı bir şey. Ha bunların her birisiyle ilgili ayrı ayrı bir şey yaparız. Eee, aktarırız. Tabii ki mesela evde evet kedi beslenebiliyor. Normal hani evin içerisinde ama köpeğin yine diyorum bir bahçeye ihtiyacı var. Biraz hani hareket etmeye, koşmaya, hani gündelik şimdi bazı arkadaşlarım balkonlarda vesairelerde besliyorlar. Hani köpeğe yani o pozitif enerjiyi eziyet etmek de doğru değil. Bir şekilde onu çok kısıtlamak da doğru değil. Bunların her bir tanesi kendinize bir anda büyü yapmak olur. Yani beslediğin hayvanı rahat ettirmek ve mutlu etmek durumundasın ki oradan gelecek enerji de sana güzel bir şekilde akabilsin ve iyileştirebilsin. Dediğim gibi önümüzdeki Mart ve Nisan ayı içerisinde de Akan'a böyle köpek önerilerinizi alabilirim. Yani bu alanda önümüzdeki ilkbaharla birlikte ancak çünkü hani belli bir e, ortam ve onun yaşı olacak. E, ve sizlerden de böyle bir konuda yardım ve destek alabilirim. Arkadaşlarımıza yazarsanız hani yavrudur bilmem nedir ama dediğim gibi bakın yani ne zaman sorumluluğunu alacağız? Şimdi doğaya, hayvana, hayvanlara değer vermeniz
Kendinize değer vermeniz. Sizlerden öte değil. Hiçbir tanesi. Hiçbir canlı. Şimdi çok enteresan. Evet, biz şimdi insan türü olarak dünyayı yöneten ve yönetme sorumluluğunda olanlarız. Doğa yasalarına göre. Şimdi bu bilgiyi alıp bazı tabii küresel tayfa, madem öyle biz diyorlar işte zaten insan da bu kadar geri, insanların da yönetime ihtiyacı var. Biz onları da yönetelim. Biz onları da koyun gibi güdelim. Şimdi bir taraftan baktıklarında hani kendilerini haklı çıkaracak bir sürü şey var. Zaten anlamaz. Zaten insanların %90'dan fazlası kafaları fazla bir şeye basmaz. Onlara parayı da, maddeyi de, dünyayı da, her şeyi de biz verelim ve biz istediğimiz gibi güdelim. Şimdi insanların çok büyük bir kısmı da, %90'a yakın bir kısmı da zaten güdülmek ihtiyacında. O zaman alan memnun, satan memnun. Fakat işte küçük bir yüzde var ki kendi iradesiyle kendini yönetmek ister. Kendi olmak ister. Yaratıcının ona verdiği bilgiyi, tesiri, enerjiyi gönlünde ve kalbinde hissederek kendi gönlünün bilgisiyle hayata akmak ister. İşte böyle seçenler için, yani Yaradan'la işbirliği yaparak hayat içerisinde akmak isteyenler için hayat adım adım değerlenmeye başlar. Bir taraftan evet, kim neyi seçmek isterse seçebilir. Kimisi inanç kalıplarıyla, putlarla ya da inkarlarla, inançsızlıklarla kendini yönetmek isteyebilir. Saygı duyacaksın. Kimisi kendine zulmederek, suçlayarak, yargılayarak kendini yönettirmek isteyebilir. Onlara da saygı duyacağız. Fakat yargılamayı bırakarak, suçlamayı bırakarak, kontrol etmeyi bırakıp ona, o bir olana teslimiyet içerisinde, hayat içinde akarken değerini görerek ve bilerek, değerlenerek eğer yaşamayı seçiyorsan bu sefer hayat seni maddi ve manevi zenginleştirerek ilerletir. Tabi bu hani birçoğunun zannettiği gibi hani kaç yetin var, kaç metre yatın varla değil. Bunun ölçüsü öyle değil. Bunun ölçüsü gönlünün zenginliği kadar. Çünkü hatırlarsanız şöyle bir şey anlatmıştım. Geçmişte çok soruyordum. Ya bu hani evliyalarımız madem ki bu kadar hani Allah'ın sevgili kulları, bu kadar güçlüler, bu kadar yaratım yetenekleri ve güçleri var. Niye bir hırka, hani bir lokma yemekli, bir kuru ekmekle geziyorlar? Nedir yani bu işin sırrı? Çok merak ettiğim şeylerden bir tanesiydi. Bir gün gelen cevap şuydu ki onlar bütün bu sizlerin zannettiği her şeyi yaratabilme gücünde olduklarından, her türlü maddeyi yaratabilme güçleri oldukları halde o kadar içsel bir zenginlik yaşarlar ki herhangi bir maddede bir şeyi yaratmaktan çekinir ve kaçınırlar. Çünkü zaten içeride eğer zenginliklerin varsa dışarıdaki herhangi bir zenginlik gibi görünen şeye olan ihtiyaçların azalır. Tabii ki adım adım dünyanın yolunda bazı maddi ve manevi hal ve durumları kendimize çekeriz. Tabii ki çeşitli şekillerde güçlenebilmek için çeşitli realitelerin hallerinden ve durumlarından geçeriz. Evet, şimdi bazı şeyler var. Rüyalar hakkında eğitiminiz, özel kampanya talep ediyorum. Yayın var sevgili dostlar. Bir ay rüyaların çalışması var ama bu konuda vaktiyle belki bir rüya sadece bir rüya yorum çalışması açarız. Peki. Yani bu YouTube'daki katıl butonu üyelerimize Elif özel bir şey yapayım. Ee, Sadece onların rüyalarına yorum, bilgi ve şey açalım. Bir dakika, rüyaların çalışması nasıl? Bir ay açık.
Evet, burada arkadaşlarımız yazsın. Ben bu bilgiyi verdim. Rüya çalışması bir ay açık. İsteyen hani katıl butonunda olan kişiler ilk çalışmayı ne zaman yaptıysak 30 gün boyunca o çalışmayı izleyebildiler. Herhalde şimdi Ağustos'un tahmin ediyorum 21-22'sine kadar açık olması lazım o çalışmanın. Evet. Yani YouTube'da katıl butonu üyelerine her ay bir tane özel çalışma yapıyorum. Şimdi bu aya başka bir çalışma düşündüm ama eğer rüyaların devamını istiyorlarsa da sadece rüya, yorum ve bilgilendirme çalışması yaparım. Buradan arkadaşlarım ya ben 3 kere izledim diyor. Bak Lale, evet. Bakın açık arkadaşlar. Ee, yani evet, ve tabii birçok hediyeler veriyorum. Neden? Çünkü bazı özel çalışmaları da özel gruplarla yapmak gerekiyor. Yani şimdi YouTube'dan evet bazı şeyler anlatıyoruz, aktarıyoruz. Rüyalarda uyanış çalışması, evet. Rüya farkındalığı çalışması. Açıp izleyebiliyoruz. Bunlar var. Evet. Onun dışında şimdi tabii şifacının yolu çalışmamız var. Daha doğrusu Ünal Güner içsel öğreticilik atölyesinin içerisinde bazı özel atölyeler var. Bir sınavla giriliyor oraya. Orada önce şifacının yolu, yani hayatını ve çevrendeki insanların hayatını nasıl anlayıp fark ederek iyileştireceksin. Ondan sonra dervişin yolu çalışması var. Yeniye ilerleyiş var. İleri şifa çalışması var. Rüyalar rehberliğinde uyanış çalışmamız var. Dönüş yolu çalışmamız var. Hani böyle çok daha derinleşen bir halde ilerliyor olacağız. Şimdi bir arkadaşımız, tabii bu çalışmayı devam edeceğim ama bir soru gözüme takıldı. Üniversite tercihlerine değinir misiniz demiş. Hemen bunu söyleyeyim. Evet, bak iyi ki şifacının yolundayım diyor Halime. Evet, geleceğim oraya da. Şimdi üniversite tercihlerinize sevgili dostlar, diyelim ki bir meslek grubunu seçeceksiniz. O meslek sizin bu hayat içerisinde diyelim ki seçeceğiniz bir üniversite. Gidin o üniversiteye, talebeleriyle bir görüşün. O mesleği yapan kişilerle görüşün. İcap ederse bir gün ona stajyer olun. Bakın, tat alıyor musunuz? Lezzet alıyor musunuz? Sizi tamamlıyor mu? Diğer taraftan ne seçerseniz seçin, zaten gerçekte seçmiş olduğunuz işin içinde olacaksınız. Hem öyle hem böyle. Şimdi iyisine layıksın. Çünkü her birimiz seçtiklerimizle buluşuyoruz ve kendimiz için o an içerisinde iyisini seçiyoruz. Fakat eğer orada değilsen, mış gibi yapıyorsan, maske takıyorsan, başkalarıyla mış gibi işte rollere giriyorsan, bu sefer kendi ihtiyaçlarını da yeteri kadar temin edemediğin için kendi ihtiyaçlarına göre değil, başkalarının seçimlerine ortak olup başkalarının seni dayattığı herhangi bir halin içinde oluyorsun. Bu sefer sen kendin için yeteri kadar değerli olmadığın gibi başkalarının bir taklidi olduğunda da başkaları için de değerli olmuyorsun. Diğer taraftan bunun arkasında yatan gerçek senin dünyaya ve hayata yeteri kadar değer vermiyor olmandı. Öyleyse hem dünyaya değer vermek, hem buranın ne kadar kıymetli olduğunu idrak etmek ve bu kadar değerli bir hayatta gelen senin de bu kadar güzel değerlerle buluşmanı kabul edebilmek. İşte bunların her bir tanesi bir nokta ile başlıyor. Sana sunulan hediyelerin, beden, hayat, zaman, aile, sağlık, bu yaşayacağın süre içerisindeki haller, her bir tanesi sadece senle ilgili. 5-6 kişi el titremesini sormuş. Ben bir tane gördüm. Peki Isabel. Ee, El titremeleri sevgili dostlar ağaç elementi ile ilgili. YouTube'da
5 elementle ilgili videolarımda bu var. Ağaç elementi karaciğer ve safra kesesi ile ilgili. Karaciğerin yeteri kadar temizlenmesi, buradaki asitlerin iyileştirilmesi ve bir detoks ihtiyacı vardır. Duygu, olumsuz duygusu bunun öfkedir. Öfkelendikçe sinir sistemi hırpalanır, yıpranır ve karaciğeriniz zarar görür. Öfkenin temelindeki konular yine YouTube'umda öfkeliler kime niye öfkeliler diye bir programım var. Burada ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Öfkeden özgürleşebilmek, el titremesinden özgürleşebilmektir. Fakat öfkenin kaynağındaysa benim dediğim gibi olsun, benim istediğim gibi olsun diye ilahi sisteme isyan vardır. Egonla ruhunun, özünün kavgası vardır. Bu kavgayı bitirenlerin el titremeleri geçer. Yani sinir sistemleri iyileşir. Bununla ilgili aynı zamanda Beyond Smart Balance diye bir ürün vardır. Yani buradaki dengeyi kurabilmek, dengelenebilmek esastır. Duygu ve düşüncelerinde geçen sefer anti depresan konularında da anlatmıştım. Bütün sinirsel sistem rahatsızlıklarını öncelikle öfkeyi, karaciğeri ve ağaç elementini iyileştirerek dışarıdan illa bir destek gerekiyorsa da Biosmart Balance kullanılabilir. Akşamları yatarken bir ya da iki tane bitkisel bir takviye alabilirsiniz. Evet, şimdi artık kısmetse ne demiş? Hiç kimseyi sevemiyorum. Ne yapmalıyım? Rahime, kendini seveceksin. Adım boşuna mı Rahime? Rahim olanı, dişiyi, kadını. Evet, güzel de çok güzel de sorularınız varmış ama balans ne kadar kullanalım? Mesela biraz önceki arkadaş için 3 ay kullanabilir. Şimdi eğer sen iyisine layık olduğuna emin değilsen, sadece başkalarının iknasıyla ya hani ben de iyisine layığım falan filan ama hep başıma bunlar geliyor. Bunun sebebi yine senin inanç kalıbındır. Ailede gördüklerindir. Ailende ne gördün? İşte diyelim ki annen, baban işte zor durumlar yaşadı. Başlarına olumsuz şeyler geldi. Şanssızlıklar geldi. Şimdi hak ettiği bir hayatta buluşamadı. O zaman ben de buluşamam. İnanç kalıbım varsa bu putunu kırmadan iyisine layık olduğun güzelliğe buluşamıyorsun. Öyleyse senin şu ana kadar buluştukların senin için iyi zannettiklerin. Yani inandığın ve inanarak var ettiklerin. Oysa ki bütün bu putları kenara bırakarak gerçekten sana verilenin senin için en iyisi olduğunu ve en iyi versiyonun olarak şu anda da burada bulunduğunun idrakini oraya koydukça şimdi gerçek ihtiyaçlarına yöneleceksin ve gerçek ihtiyaçlarını görerek, bilerek ol diyeceksin ve ol dediğinde de hayatına bir sürü güzellikler, bir sürü tatlar ve lezzetler geliyor olacak. Gerçekten de her birimiz iyisine layığız. Fakat şunu görüyorum ki birçok kişi kendisi için iyi olanın ne olduğunu bilmiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü tadı bilmiyor. Bedenin tadını, hayatın tadını, ruhun tadını, cinselliğin tadını, maneviyatın tadını, hayatta sunulan güzelliklerin, kucaklaşmanın, dostluğun, muhabbetin. Oysa ki bu tatları hatırlayabilirsin. Her birimizin kayıtlarında bu tatların, bu lezzetlerin bilgisi var ve hatırladıkça açılacak aynı bir artezyen kuyu gibi. Bu tatlara odaklan, ego ile değil, tatları ruhunun bir parçası olarak içeriye almaya odaklan ve izin ver tatlar hayatının içerisinde her bir tarafa yayılsın ve sana yeni güzellikleri hatırlatsın, yeni güzellikleri dilemeyi, ifade etmeyi, çağırmayı hatırlatsın. Evet, her birimiz güzelliklere layığız, iyiliklere layığız. Dileyelim, dillendirelim, ifade edelim, ol diyelim. Ol dediklerimiz güzellik olsun ve güzelliklerle buluştuğumuzda huzurlu, mutlu ve keyifli olalım. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Vaktiyle yeni güzel çalışmalarda buluşmak üzere. Hoşça kalın sevgili dostlarımız.